Selamünaleyküm arkadaşlar. Öğren Ayşe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü örgü videomuzda iki şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz çok güzel bir örgü modelinden bahsedeceğim. Modelim hem çok kolay hem de çok hızlı ilerleyen bir örgü modeli. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için çok ideal bir model arkadaşlar. Modelimde kullanacak olduğum ipim şöyle bir bebe yünü. Şişlerim ise 3,5 numaralı şişler arkadaşlar. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ipinizi ve şişlerinizi ayarlarsınız arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu aktif hale getirirseniz yapmış olduğum videolardan anında haberdar olur. Ayrıca bana destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Hemen modelin yapım aşamasına başlayalım. Öncelikle ilmek atarak modelime başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için çok fazla ilmek atmayacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgünün genişliğine göre ilmeklerinizi atarsınız. Modelim 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Yani ilmek sayınızın tek sayı ile bitmesini istiyoruz arkadaşlar. Evet. Hızlıca ilmeklerimi atıyorum. Modelim 2 sırada bir kendini tekrar eden bir model arkadaşlar. Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 ilmek üzerinden anlatım yapalım. Modelim lastik istemeyen bir model arkadaşlar. Sizler tabii ki de lastik yapabilirsiniz. Fakat lastiksiz gayet güzel olan bir model. Şimdi ilk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örerek modelime başlıyorum. Modelimin birinci sırasındayım. İlk ilmeğimden sonra bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz, bir ters. Modelimin birinci sırasında bir düz, bir ters olacak şekilde sıramı tamamlıyorum. Ve son ilmeğimi de ördüm. Modelimin ikinci sırasına geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. Takip eden bir ters bir düz ilmeğim var. Düz ilmeğimin şöyle alt kısmından arkadaşlar, buradan değil de alt kısmından batarak bir ilmek alıyorum. Doladım. Bu ters ve düz ilmeği beraberce örüyorum. Yani 2 ilmekten 3 ilmek çıkartmış oldum. Devam ediyorum. Bir ters, bir düz ilmeğim var. Düz ilmeğimin altından bakın şöyle altından girerek buradan bir ilmek alıyorum. İlmeğimi aldım. Bir kez doladım ve ikisini beraberce ördüm. Modelimin ikinci sırasında bu şekilde işlem yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. İlmeğimin alt kısmından giriyorum. Bir alt sırasından ilmek doladım ve ikisini beraber de düz bir şekilde ördüm. Modelimin ikinci sırasındayım ve bu şekilde işlem yapıyorum arkadaşlar. Bu sıramızda ilmekleri arttırmış oluyoruz. Bir sonraki sıramızda ilmekleri keseceğiz arkadaşlar. Bakın son ilmeğimi de son 2 ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi ters bir şekilde örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum.
Şu anda bu şekilde bir görüntümüz var. Evet. Şimdi bir sonraki sırama geçiyorum. Bu sıramız hem bu sıramın bitimi hem de bir sonraki modelin başlangıcı olacak. İki sırada bir kendini tekrar eden bir model demiştim arkadaşlar. Şimdi hem modeli bitiriyoruz hem de bir sonraki sıranın ilk sırasına gidiyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın devamında 2 tane ilmeğim var. İpi kendi tarafıma alarak bu 2 ilmeği beraberce tersten örüyorum. Kesme işlemi yapmış oluyoruz yani arkadaşlar. Bir ilmek düz. Bakın ilk sıramızdaki gibi bir ters bir düz ilmek yapmış olduk. Takip eden 2 ilmeği beraberce örüyorum. Ters bir şekilde bir ilmek düz. 2 ilmeği beraberce ters bir şekilde ördüm. Bir ilmek düz. 2 ilmeği beraberce ters bir şekilde örüyorum ve bir ilmek düz. Dediğim gibi yine bir düz bir ters örgü örmüş oluyoruz aslında. Modelimin arka yüzündeyim. Evet. Son ilmeklerimi de örüyorum. Bakın son ilmeğim kaldı. Onu da yine ters bir şekilde ördüm ve kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakın. Bu şekilde kabartılı bir model oluyor. Tekrar gösteriyorum. İlk sıramızı zaten gitmiş olduk. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın devamında bir düz bir ters ilmeğim oldu. Ters ilmeğim bakın zaten burada boşluğu belirgin arkadaşlar. Hani ilk sıramızda çok fazla belirgin olmayabiliyor ama sonraki sıralarda daha kolay oluyor. Buradan şişimi geçiriyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir ilmek doladım. Takip eden 2 ilmeği beraberce örüyorum. Bakın ilmeğimin alt kısmından şişimi geçirdim. Bir ilmek aldım, doladım ve 2 ilmeği beraberce ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartmış oluyorum. Bu şekilde iki ilmeği beraberce örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim var. Bu son ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Şu anda bakın böyle bir görüntümüz var. Oldukça şık duruyor arkadaşlar. Özellikle bebek örgülerine çok yakışacak bir model. Bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Takip eden 2 ilmeğimi tersten örüyorum. Bir ilmek düz. 2 ilmeği beraberce tersten örüyorum. Bir ilmek düz. 2 ilmek ters. Bir ilmek düz. Bu şekilde sizlerle modeli 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Videonun hızlı veya yavaş olduğunu düşünebilirsiniz. Eğer bu şekilde bir düşünceniz var ise lütfen videonun sağ üst köşesinde 3 nokta var. Oradan oynatma hızını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın modelimiz bu şekilde. Daha öncesinde büyük bir parça örmüştüm. Sizlere onu göstereceğim. Bakın aynı ipten ve aynı şişler ile örüldü. Şöyle görüyorsunuz. Lastik istemiyor arkadaşlar modelimiz. Ters kısmı da bu şekilde.
gayet düzgün, gayet güzel duruyor. Şöyle yakadan başlamalı örgülerde de bu şekilde durabilir. Gayet hoş. Modelimizden her türlü 2 şiş örgü alanında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Modelimizi yelek modelleri olabilir. Battaniye modelleri olabilir. Dediğim gibi özellikle bebek örgülerine çok yakışacak bir model. Yelek modellerinde, hırka modellerinde, battaniye modellerinde çok hoş duracaktır. Haricinde anne yeleği olabilir, bayan yeleği olabilir arkadaşlar. Her türlü 2 şiş örgü alanında kullanabilirsiniz. Atkı, bere, şapka, süveter, hırka tarzı örgülerde de gayet şık, gayet güzel duracağını düşünüyorum. Evet, bugünkü örgü videomuzda bu şekilde bir model paylaşmayı tercih ettim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte örmeyi tercih edersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, hoşça kalın.